kıyının icadı, kumulun tespiti. Benim zamanında işte Mahsul diye bir proje yapıyorum. Kırsal kalkınma projelerinin, işte özellikle de bu modern devlet inşası sürecinde kırsala bakan devletin nasıl kalkındırmaya çalıştığına dair fiziksel, çevresel, toplumsal, kültürel mahsulleri neler bu sürecin onu araştıran bir proje. O süreçte bu İbrahim Atay'ın kitabıyla karşılaşmış bulundum. İbrahim Atay'ın kitabının ismi de Kumulların Tespiti. Türkiye'de sahil kumullarının tespiti çalışmaları. Benim için bayağı ilginçti çünkü ben Adana'da büyüdüm. Hani sahil kumulu denilen yerler çoktan artık başka bir şeye evrilmişti. Biraz oradan hani heyecanlandığım bir şey sonra Meclis'le konuşurken İbrahim Bey'in kitabı üzerinden dahil olmaya karar vermiş oldum. Kısaca İbrahim Bey'i tanıtayım. Profesör Doktor İbrahim Atay, 1925 yılında Safranbolu'nun Akbiran Akören köyünde doğmuştur. İlk öğrenimini önce kendi köyünde yaptıktan sonra Yörükköy'ü Yatılı İlkokulu'nda tamamlamıştır. Eğitimine İstanbul'da Üsküdar Ortaokulu ve Haydarpaşa Lisesi'nde devam etmiştir. 1944 senesinde Ankara'daki Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesi'ne girmiştir. 1950 senesinde İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde Sivil Kültür Kürsüsü'nde akademik görevine başlamıştır. Doktorasını Karaçam tohumu üzerine araştırmalar adlı teziyle 1954 yılında vermiş ve Ormancılık Bilimleri Doktoru unvanı kazanmıştır. 1957-59 yılları arasında Georgetown Üniversitesi bünyesinde Nebraska ve Oregon eyaletlerinde araştırmalar yapmıştır. Türkiye'de sahil kumullarının tespiti ve ağaçlandırılması üzerine araştırmalar adlı çalışmasıyla 1962 yılında doçent unvanı almıştır. Ağaçlandırma ve sivil kültür dersleri vermiştir. Britanya ve Almanya'da araştırma projelerinde çalışmış. 1970 yılında profesörlük unvanına hak kazanmıştır. İstanbul Üniversitesi'nde idari görevler yürütmüş ve 1992 yılında emekliye ayrılmıştır. Kumulların tespiti ve ağaçlandırılması tekniği. 1. bölüm. Genel bilgiler. Çok yönlü ve çok önemli zararlara sebep olan aktif kumulların durdurulup pasif hale getirilmeleri, ağaçlandırılmaları, problemle karşı karşıya kalan memleketlerde ormancıların kaçınılmaz bir görevi haline gelmiş bulunmaktadır. Başarılı bir şekilde ağaçlandırılmış bir kumul, sadece zararsız hale getirilmiş olmakla kalmaz, aynı zamanda tamamen verimsiz haldeki kumul sahası verimli hale getirilmiş olur. Verim. Kime ne veriyorsa bir varlık verimli olur. Eski Türkçe'de verim, veriş, verilen şey borç sözcüğüyle eş kökenli verim. Ve bir atasözü, alımcı arslan, verimci sıçkan. Alıcı arslan, verici sıçan. Aslan bir zamanlar ormanın en güçlüsüydü. Sıçansa güçsüz olduğu için borca tabi. Verim güçsüzün güçlüye daimi borç ödediği, adil olmayan bir dengeyi tarifliyor olabilir mi? Kumulun, eksiği muhtelif kimseler tarafından yapılmış çeşitli tarifleri vardır. Fakat bu tariflerin müşterek tarafları 1. Kumulun esas unsurunun kum olduğu, 2. Bu kumun humus, kil gibi bağlayıcı maddelerden mahrum, gevşek ve uçucu oluşu, 3. Rüzgar etkisiyle ve hakim rüzgar istikametinde tepeler, silsileler teşkil ederek ilerlemesi hususlarıdır. Kumsal sahiller boyunca dalgalar devamlı surette sahile kumları savurmakta, kuruyan kumlar da genellikle sahil hattına paralel seri halinde silsileler, vadiler teşkil ederek içerilere doğru hakim rüzgar istikametinde ilerlemektedirler. Bu kum tepeleri daimi surette ilerlerken, gerilerinde denizin yeniden attığı kumlardan oluşan yeni tepeler, silsileler, ilerleyenlerin yerini alırlar. Kumulların ilerleyiş hızları çeşitli hallere göre değişik olmaktadır. Hareket halinde bulunan tipik bir kumul, hakim rüzgar tarafında meyili az, aksi istikamette dik meyilli iki yamaç ihtiva eder. Hakim rüzgar, kumları kumulun meyili az yamacından söküp kaldırır ve tepenin gerisine, dik meyilli yamaç yönüne atar. Rüzgarlı, fırtınalı zamanlarda rüzgar tepenin her tarafından kumları kaldırır. Hareket vertikaldir ve adeta tütmekte olan muhtelif bacaları andırır.
Kum. Önceki mülayime ait bir sözcük. Uygurca bir öyküde de geçiyormuş. Kumul 1935 yılında türetilmiş. Anadolu'nun bir kimliğin ve kumulların icadıyla paralel bir icat. İlkin Osmanlıcadan Türkçe'ye cep kılavuzunda geçiyor. Rüzgarın yığdığı kum tepesini nitelemek için eksi ve yerine veriliyor. Etimologlara göre kuma eklenen bu ek belirsiz. Fransızca kökenli cumulor fiilinden esinlenilmiş olmalı. Kumul kelimesini icat eden aklın yönü batıya dönük. Eksi de ise metne doğudan esen rüzgarla sıklıkla dahil oluyor. Gün doğusu. Aynı rüzgar beraberinde hareketi, silsileyi ve ihtivayı da metne taşıyor. Lodos'la birleşiyorlar. Hareket eden, delilen kum taneleri, silsileler, zincirler oluşturarak ilerleyen kum akımları, ihtiva eden, yani toplanan kum tepelerini oluşturuyor. Bu tarifler denizden gelen, kabaran, kaplama arzusuyla ilerleyen, kendisi azimli, kontrolü zahmetli bir canavarı anımsatıyor. Alt edilmesi, kontrol altına alınması gereken, alıcıdan vericiye, borçludan verimliye dönüşmesi gereken bir canavar. Kumulların oluşumunda bir kum kaynağının mevcudiyeti esastır. Sahil kumullarında bu kaynak, yukarıda da temas edildiği gibi tabii plajlardır. Sahil cereyanları, dalgalar, nehirlerin denize açıldığı yerlerde kara içlerinden nehirler vasıtasıyla denize taşınan kumları buradan alıp civardaki alçak sahillere, koylara yağarlar. Bu suretle tabii plajlar, kumlu sahil şeritleri meydana gelir. Medcezir hadisesiyle deniz çekilince yahut kaba dalgaların kıyıya attığı kumlar deniz sakinleşince sathen ve pek kısa zamanda kuruduğundan satıhtaki kumlar rüzgarla içerilere taşınmaya başlar. Hiç şüphe yoktur ki sahillerdeki bu kumun tamamının sadece nehirlerde denizlere taşınan kumlar olduğu iddia edilemez. Dalgaların mekanik tesirleriyle parçalanmış kıyıları, buzullarla denizlere sürüklenmiş kumları da bahis konusu yapmak gerekir. Kumullar, kumulu teşkilatı olan kumun menşeine göre bölünmüştür. Menşei deniz ise bu kumula sahil kumulu, iç kısımlarda tecezzi etmiş kayalar veya jeolojik devirlerden kalma bir göl ve iç deniz teressübatı ise bunlara da kara kumulu, iç kumul denir. Menşei deniz olan kumullar sahil kumulu. Kıyının hareketli çizgisinde var oluyor. Menşe kökü Arapçadan, suyun kaynadığı yer anlamındaki manştan alıntılanmış. Kaynak, Türkçe'de köklenmiş. Kaynak kökü, galeyan etmek ve coşmak demek. Menşei deniz olan kum değil. Çoğunlukla onu karadan toplayıp denize bırakan nehir. Menşei deniz olansa kontrollü güç kum yığınları. Kumun canlanmış, hareketlenmiş, biriken, ilerleyen hali. Canavar. Yani canı var. Farsçadaki aver eki var olanı tarifliyor. Sahil cereyanları, dalgalar, rüzgar kumula bir can veriyor. Canavarı var ediyor. Kumul denizden kaynıyor, nehirden değil. Ruhunu, nefesini ve kuvvetini denizden alıyor. Kumullar herhangi bir tedbir alınmaz ise gün geçtikçe yayılırlar, büyürler. Birçok hallerde hareket halindeki kumullar kıymetli ziraat arazilerini, ormanları, demir yollarını, şoseleri, meskun mahalleri, gölleri, limanları, nehir yataklarını tehdit ederler, istila ederler. Geniş kumluk sahillerde plajlar üzerinde kurulmuş mesire tesisleri kumullardan, kum savrulmalarından çok zarar görürler. Kumul istilasına uğrayan arazilerin değeri süratle ve büyük ölçüde kıymetlerinden kaybederler. Kumulların tespiti ve ağaçlandırılmasına önem veren ülkelerden bazıları Fransa, İsrail, Almanya, Danimarka, Macaristan, Yeni Zelanda, Rusya, Pakistan,
Britanya, Amerika, Tunus, Libya, Kıbrıs ve Türkiye. Türkiye'de Akdeniz sahillerinde takriben 21.611 hektar, Karadeniz sahillerinde de 7.341 hektar olmak üzere cem'an 28.952 hektar sahil kumulu mevcuttur. Canavarın tarifiyle kıyılar bir savunma sahasına dönüşüyor. Kürenin özellikle de kuzeyinde, okyanus kıyılarında süre giden mücadele, Anadolu'nun kıyılarında da yayılıyor. Sinop Sarıkumköy Kumulu. Bu kumul 25-30 yıldan beri adı geçen köy mahallesini istila suretiyle devamlı surette rahatsız etmekte. Terkos, Ağaçlı, Kilyos, Şile kumul serisi. Terkos kumulu zararlılık derecesi itibariyle bu serinin diğer kumullarından daha önemlidir. Zira bu kumul, İstanbul şehrinin su ihtiyacını temin eden Terkos Gölü içine girmiş ilerlemekte, gölü doldurmaktadır. Bu kumulda bir yandan ilmi araştırmalar için denemeler yapılırken, bir yandan da kumulu ıslah etme, durdurma yolunda fiili tatbikat başlamış. Kalkan Fethiye Kumulu. Eşen Çayı ağzında teşekkül etmiş büyük bir kumul olup, Eşen Çayı tarafından iki kısma bölünmüştür. Solda kalan Kalkan Ova Gelemiş, sağda kalan Fethiye Kumlu Ova. Demre Kumulu. Azgın Kumul, Demre'nin 120 hanelik Kumköyü adıyla anılan dış mahalleleri içlerine kadar girmiş, bu arada sebze bahçelerini dahi yer yer işgal etmiştir. Side Sorkun, Serik Kumul serisi ve Finike Kumulu. Bu kumul, Side tarihi eserlerini istila etmekte olduğu cihetle bu turistik mıntıkaya gelip gidenlerin bilhassa dikkatini çekmektedir. Silifke Kumulu. Göksu Irmağı'ndan kanallarla alınan sularla Çavuşbucağı, Hürme ve Sökün hizalarındaki eski kumul sahaları ıslah edilmiş ve çeltik ziraatına tahsis edilmiştir. Ortakumluk mevkii kumulu. Tesisten önce devlete ait olan kısımlarda toprak dağıtma komisyonlarınca civar köylülere otlatma hakkı tanınmıştı. Kumulun ziraat yapılabilen kısımlarındaysa 50 yılı aşkın zilliyetlikler bahis konusuydu. Turan Emeksiz Ormanı'nın tesis çalışmalarının ilk safhalarını bu hakların kaldırılması gayretleri teşkil etmiştir. Bahis konusu kumul bugün verimli bir orman haline getirilmiştir. Akyatan kumulları. Kumulun birbirine paralel kum tepeleri, silsileleri arasındaki münhat bir netice taban suyunun sata yakın olduğu kısımlarda köylüler karpuz, mısır, hatta yer yer pamuk yetiştirmeye çalışırlar. Önemli kısmı devlete ait olan bu geniş kumluklarda civar köylülere otlatma hakkı da tanınmış bulunmaktadır. Bu sahalar maalesef hala otlak olarak kullanılmakta, bütün gün başıboş dolaşan hayvanlar kumulun mahdut vejetasyonunu tahrip etmek ve mekanik tesirler icra etmek suretiyle stabil kumul sahalarını aktif kumul haline sokmaktadırlar. Canavarlar yurdun kıyılarını sarmış, verimli olana saldırıyor. Borçluları yoldan çıkarıyor. Kemal'in romanında Aydınlı Yörüğü'nün sonra buraya konsat ne olur bir damla ot yok bu kumlukta. Mallar acından ölürler diyerek kaçındığı kumluk, yerleşilmesi güç, yaşamı çorak boşluk. Emirlere uymayanların, kabına sığmayanların, geç kalanların kurmakta geç kaldığı yerleşiklik için kalan son boşluk. Kumköy, Kastamonu'da, Samsun'da, Çanakkale'de, Muğla'da, Antalya'da, İstanbul'da, Kilyos'ta, Balıkesir'de bir köy, Kumköy. Sinop'ta Sarıkum, Mersin'de Ortakumluk, İzmir'de Kabakum. Kum mu köye sahipti yoksa köy mü kuma? Kumul kelimesi bu metinde 37 yaşında. Kumsa belki 1000 yılı aşkın zamandır orada. Kıyıda, kumda bereket aramak da kumulun icadıyla aynı yaşlarda. İcat. Kökü Arapçadan, yaratma, var etme sözcüklerinden alıntılanmış. Canavarın menşei onu icat eden akıl olabilir mi? Akıl da,
kökü Arapçadan. Akala kökünden gelen kontrollü düşünme yeteneği sağduyu, itidal sözcüğünden alıntılanmış. Yurdu yeniden keşfeden akıl, kenarında köşesinde kalan bu canavarı dizginlemek istiyor. Bu akılla kıyının yeniden icadı, kıyıda bir tatbikat sahasına ve hatta bir cepheye dönüşüyor. İkinci bölüm. Kumul ıslah metodu. Genel kaide. Kumul topografyası. Rüzgar tesiriyle ve hakim rüzgarın şiddet ve istikametine tabi olarak kumullar, gayrimuntazam tesviye münhanileri ya birbirini takip eden silsileler yahut tepeler halinde yayılırlar. Kumul iklim ilişkileri. Geniş vüsatte kumulları daha çok sıcak memleketlerin sahilleri boyunca görmek nadiren mümkündür. Çünkü bu kabil yerlerde uzun olan vejetasyon devresi bitki için daha müsaittir. Toprak. Bir sahil kumulunda kum toprağının deniz etkisiyle tuzlanma derecesi birçok hallerde üzerinde durulan bir husus olmuştur. Zira rüzgarın taşıdığı pulverize tuz kumul sathında toplanır, yağışlarla aşağılara taşınır. Kumullarda verimlilik rutubetle, rutubet ise eksibe kumunun ince tanelilik ve humus ile ilgilidir. Humus ayrıca kumların savrulmasına da mani olur. Tatbikat tanımakla başlıyor. Tanım, tasvir ve tarifi geride bırakan Türkiye Türkçesinin başka bir icadı. Bilmek, aynı zamanda seçmek anlamında. İkisi de mesafe gerektiren eylemler. Tanımlamaksa güçlü olan için bu mesafeyi ortadan kaldırıyor. Anadolu'da bir tanımlama yüzyılı. Tüm elementleriyle bir yurt en baştan tanımlanıyor. Adı kıdı, kenar sözcüğünden evrilen kıyıda. Yurdun merkezi ile kenar arasındaki mesafe, merkezin tanımıyla merkez için soyutlaşıyor, yok oluyor. Kıyıda geleceğin verimli sahaları hayal ediliyor. Ancak kıyıyı tanımlamak kumulu tanımlamadan mümkün olmuyor. Bu yüzden canavara da yakınlaşılıyor, onunla tanışılıyor. Kaynağı, hızı, gücü, zayıflıkları tanımlanıyor. Tatbikat başlıyor. Ön eksi b'nin teşkili. Eğer kumul üzerine hakim rüzgar istikametine dik, solit bir mania konursa, mesela bir duvar, bu mania önünde kum adeta kazılır. Maniayı geçemeyen rüzgar, muhtelif istikametlerde dağılır. Islah edilecek kumulun tamamında emniyetle çalışabilmek, ancak kumu menşeinden kesmekle mümkün olur ki, bunu da onun menşei olan deniz sahiline paralel ve en yüksek su seviyesi hattı gerisinde tesis edilen ön eksiği sağlar. Tesis edilen suni perdeler vasıtasıyla sahil boyunca ve denizden gelen hakim rüzgar istikametine dik olarak bir sırt şeklinde geliştirilen uzun kum yığınına ön eksibe denilmektedir. Ön eksibe ne surette tesis edilirse edilsin, bidayette bir süre tesis edilen perdeler, devamlı surette biriken kumlarla kapanır. Kapandıkça bu çitler veya perdeler aynı yerde yeniden vaz edilir. Bu tekrarlamalar gene yukarıda bahsi geçtiği üzere ön eksibe ideal yüksekliğe erişinceye kadar devam eder. Bu safhadan sonra ön eksibe de eksibelerin tespitinde bahis konusu olan kumul çayırlarıyla stabil hale getirilirler. Mania, engel. Maniayı menşeinden var etmek. Engelini kaynağından kaynatmak. Eksibeyi durdurmak için bir ön eksibe icat etmek gerekiyor. Savunma cephesine malzemesi canavarın ta kendisi olan bir engel kaynatılıyor. Kaynatmak denilince aklıma bir kemiğin kırıldığı yerden yeniden başka bir kemikle bir araya gelmesi geliyor. İki metali birbirine kaynatmak. Metal ısıtılıyor, özlüğünü kaybediyor.
Kemik hareket edemeyecek şekilde sarıp sarmalanıyor ve kaynamaya zorlanıyor. Kaynak nasıl kontrol edilemeyen bir coşkunluğu ifade ediyorsa, kaynatmak da kontrol etmeye vakıf bir gücün varlığını hatırlatıyor. Canavarın hareket sahasıyla kaynağı arasında 2 sıra çit örülüyor. Çerçevesi çizilen bu açıklıkta kumun üzerinde kumdan bir duvar kaynatılıyor. Duvarı öyle yüksek kaynatıyor ki canavar kendi kendine aşamaz oluyor. Kaynatmak yetmiyor. Süreklilik için duvara özünü unutturmak da gerekiyor. Sathi kum hareketlerinin önlenmesi. Geçici stabilizasyon. Kumul hattını cansız materyal, dal, çalı çırpı ile örtme babında Avrupa'da Culuna vulgaris'ten büyük ölçüde ve başarılı surette faydalanılmıştır. Dal örtüsü veya çalı örtüsü, kesilen kısımlar kalın tarafları hakim rüzgar istikametinde olmak üzere bir damak kiremit örter şekilde kumul sathına birbirini kavrayacak şeritler halinde serilir. Çalılar, dallarla kapatma genellikle kum tutucu çayır ve çalıların ekimiyle kombine edildiği zaman muvaffak olur. Dal yahut çalılarla kapanmış kumullarda plantasyon tutunana kadar bu örtüde çürümeler sebebiyle açılan yerler olursa derhal değiştirilmeli ve bu zayıf yerler, açık kısımlar kapatılmalıdır. Tatbikat sahası genişliyor. Bu sahada zayıflığa izin yok. Kaynayan duvarın ardında savunma cephesine yeni bir katman daha ekleniyor. Tatbikat. Tatbikatın kökü tabak. Kapak gibi örtme, örtüştürme, uygulama. Ön eksi de adeta kalemin duvarları. Bu örtü ise canavarla canı arasındaki bağlantıyı tamamen kesmek için kuşatmanın ilk sırası. Rüzgarsız, nefessiz, ruhsuz bırakıyor örtünün altındaki kumu. Bir canı kalacak mı hala bu kuşatmaların sonunda? Bazen de bu ölü materyal, özellikle elastiki dallar, bizzat kazıklar arasında özel tekniğine uygun olarak perde şeklinde örtülür. Bu perdeler kumul hattında sıralar halinde fakat daha iyisi kareler teşkil edecek şekilde vaz edilir. Bu ikinci halde her istikametten esen rüzgarı, hususiyle kumları tutmak mümkün olur. Sıra halinde tesislerde sıraların uzanış yönü hakim rüzgar istikametine dik olmalıdır. Deniz kenarında sıralar denize paralel tesis edilirse sıralar arasında bağlantılar kurarak bir eşkenar dörtgen yahut kareler sistemi kurulur. Kazıklarla kare sistemi kurulmak suretiyle saatte 65 mil hızla esen rüzgara dayanılmıştır. Rüzgarsız ve nefessiz kalan kumul da ölü bir peyzaja evrilebilir. Bir duvar ve örtü, rüzgarın sürekliliğine dayanmak için yeterli olmuyor. Dayanak, dayak, destek, asa, sopa ve kazıklar dahil oluyor dayanma tatbikatına. Onları birbirine bağlayan bir ağ dokunuyor. Dokuma. Latince'de texere, Hint-Avrupa kökenli dillerde duvar veya kumaş örmek manasındaki tetke dönüşüyor. Teknik. Aklın ulaşabildiği malzemeleri tekrar eden bir dizilimle daha işlevli bir başka yapıya çevirmesi. Dokuma, özünde dokuyanın, dokuduğu malzemenin evrenine dokunduğu bir eylemi tarifliyor. Bir kuş yuvasını dokurken dolaştığı çevrenin çalısına çırpısına dokunuyor. O dolaştıkça evrende bir yol dokunuyor ve yuvasını bu yolun izinde dokuyor. Dokumak da kumulun menşeinden bir mania kaynatan aklın elinde tatbikata hizmet eden bir tekniğe evriliyor. Kazıklar arasında perdeler dokunurken tatbikat sahasında kuşun gözünden bir başka ağ daha dokunuyor. Canavarın menşeine paralel, kuvvetine dik perdeler arasında eşit aralıklarla kumu hapseden bir ızgara kuruluyor.
Kumul çayırları içinde başta ve daha çok Ammophila arenaria kullanılmaktadır. Zaman zaman da Elymus arenarius L kullanılmıştır. Bu bitkinin en bariz özelliği hareket halindeki kumlar üzerinde çok istekli, gümrah bir büyüme yapabilmesidir. Dikilecek Ammophila arenarialar ve benzeri diğer kumul çayırları 2 yaşında olmalı ve altta bir iki tomurcuğu ihtiva etmelidir. Yeni kökler bu tomurcuklardan neşet edeceğinden en azından dikilecek materyalde kök yapmaya müsait bir tomurcuğun bulunması şarttır. Dikilecek materyalin gövdesi dik ve sert olmalı, zayıf, solmuş, kırılmış olmamalıdır. Çizgi dikimlerinde çizgilerin uzanış yönünü rüzgar istikametinde almaktan sakınmalıdır. Çünkü bu takdirde çizgiler arasında rüzgarın kolayca seyredebileceği birer kanal teşekkül eder. Orman tesis edilince bu safhanın fonksiyonu sona ermiş olur. Ancak sahil kumullarında sahil hattının hemen gerisinde bir şerit mevcuttur ki bu şeritin şartları orman yetiştirmeye hiç müsait değildir. İşte bu şeridin kumul çayırlarıyla daimi surette muhafazası şarttır. Bu ise devamlı bir bakım, alakayla mümkündür. Zira birçok etkilerle çıplak sahaların teşekkülü zuhur edebilir ve kum savrulmaları başlayabilir. Kumul çayırları genellikle vejetatif olarak üretilirler. Dikim müteakip bir klondan birçok sürgünler meydana gelebilir. Kum ile gömüldükçe eski gövde yeni sürgünler verir. Kendisi kök gibi toprak altında kalır. Müttefikler yerin altında bir başka ağ dokumak üzere davet ediliyor. Cephede hala zayıf, solgun ve kırılmışlara yer yok. Rüzgar sertleşmeye devam ediyor. Rizomlar kumun nemle buluştuğu yerde, havayla temas edemediği seviyede kuma tutunuyor, kökleniyor. Yerini tutan, menşeiyle canavarı ayırmak üzere birbirine kenetlenen müttefikler, yerin üstünde ve altında yeni ağlar dokuyor. Ammophila arenaria, sahil otu diye de biliniyor. Yılın tamamı yapraklı, sper niteliğinde bir istilacı. Lemmus arenarius L ise yaban yulafı, deniz arpası ya da tuz çavdarı. Kürenin her yerine başka cisimlerde, başka isimlerle yayılmış istilacı bir ailenin Kuzey Atlantik kıyılarına özel icat edilmiş hibrit bir üyesi. Belki de modern hukukun koruması altına alınan ilk çayır bitkisi. 18. yüzyıl İngiltere'sinde bu müttefiği kumları ıslah etme işinden alıkoymanın cezası idama kadar uzanabilirmiş. Kumul çayırları ilk zamanlar iyi gelişir. Fakat kumulda sathi kum hareketleri durduğu zaman tedricen hayatiyetini kaybederler. Yer yer ölümler, hususiyle kumulda açılmalar başlar. Bilnetice geriye doğru bir dönüş olur. Buna meydan vermemek, tesisi emniyete almak ve devamlılığı sağlamak üzere kumul çayırları arasına bir başka çalışma safhası olarak otsu ve odunsu leguminozlar ekilir. Kuzey Pasifik sahil kumullarında Lupinus littoralis, deniz kenarı baklası, bu maksat için çok kullanılan bir bitkidir. Bol tohum verir ve o senenin bitkisi tohum tutar. Öte yandan kumul genellikle ve bilhassa azot bakımından fakir olduğunda bu bitkiler kumulun azot ve organik madde muhtevasını artırırlar. Lupinus, yeni dünyanın Pasifik'e bakan kıyılarında yayılıyor dünyaya. Acı bakla ya da deniz baklası. Fiziki müdahaleleri takiben tatbikat sahasına kumun özünü değiştirmek üzere davet ediliyor. Acı bakla, havadaki serbest azotu köklendiği zemine bağlıyor. Tatbikat sahasının kimyasını değiştiriyor. Bedeninde bir araya gelen azot atomları
alkaloidleri oluşturuyor. Acı bakla, insanın kalp atışını yavaşlatan, uyku ve kasılmalara sebep olan alkaloidler bir nevi canavarı da uyuşturuyor. Daimi stabilizasyon, ağaçlandırma. Genellikle doğrudan doğruya ve klasik ekim dikim metotlarıyla kumulların ağaçlandırılması imkansızdır. Zira hareket halindeki satıh kumları genç fidanların veya ekim fideciklerinin ibre ve sürgünlerini mihaniki olarak tahrip eder, köklerini açar veya bu fide ve fidanları tamamen gömer. Kumulların nihai tespitini gerçekleştiren ağaçlandırmalar, aynı zamanda kumulların gayrimuntazam topografyasını da izale etmiş, tesviye etmiş olur. Ancak ağaçlamalar denize kadar sokulamazlar ve sahil hattında şiddetli rüzgar ve onunla gelen tuz zerrelerinden müteessir olarak kendilerinden denize çok yakın zonda hasılat ormanındaki gibi büyüme beklenemez. Zira tepeler çalılaşır, boylar kısalır, gövdeler acayip şekiller alır. Kumulların tespitinde kullanılan türlerde aranan vasıflar genellikle a. Kökleri derine giden, çok yayılan kökler olması, b. Fidelik çağında boy büyümesinin hızlı olması, c. Toprak üstü kısımlarının çabuk geliştirip ölü örtü yapmaya hizmet eden bol yaprak vermesi, d. Vejetatif olarak üretilebilmesidir. Robinia pseudoacacia çok kuvvetli kök yapar. Kuraklığa dayanır. 2 senede tohum tutmaya başlar. Populus deltoides, kumulların ağaçlandırılması için uygun bir ağaç türüdür. Salix sp, boysuz, çalımsız olan söğütler kök sürgünlerinden iyi gelişir. Kumulu müessir şekilde tutmaya hizmet ederler. Chytisus scoparius Link, bitki toprağa bol azot verir. İlkbaharda sarı ve kesif çiçekleriyle muhiti süsler. Gölgeye tahammülü yoktur. Acacia kinophylla, Garbi Avustralya'nın boylu çalılarındandır. Acacia kinophylla bol çiçeklenmesi, tutma nispetinin yüksekliğiyle de çok temayüz olan bir türdür. Kıbrıs akasyası adıyla Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yayılmaya başlamıştır. Carnarina caquisetifolia, her türlü toprak üzerinde yetişebilir. Hafif kum topraklarını tercih eder. Cratonia siliqua, genellikle 10 metre yüksekliğe ulaşan ve bütün Akdeniz sahasında geniş bir yayılış ile çok çeşitli topraklar üzerinde yetişen daimi yeşil bir ağaçtır. Tamarix articulata, kurak ve kurak mıntıkalarda, kumulların tespitinde, koruyucu orman şeritleri tesisinde, yol şevkleri tespitinde ve erozyona mani olma kültür tesislerinde muvaffakiyetle kullanılır. Okaliptüs, stabil kumullarda ve daha önce Kıbrıs akasyasıyla tespit edilmiş olan kumullarda akasyalar kesime tabi tutulunca yerlerine okaliptüs getirilir. Pinus ponderosa, iyi kök yapar.
ve sıhhatli, kuvvetli bir tepe büyümesi gösterir. Kumullar üzerinde çamlar arasında en iyi büyümeyi göstermiştir. Kaç nesil bir Pinus ponderosa'nın gövdesine salıncak kurdu ya da okaliptüs ağacının altında piknik yaptı. Bir demet sapsarı akasya sinalifalyayı sevdiğine hediye etti. Ya da Tamarix'in çiçeklerine dolanmış arılara hayret etti. İşgalcilerin çantalarında yeni dünyadan taşınan tohumlar başka işgallere zemin hazırlamak üzere kıyılara yayıldı. Ön eksibenin, örtünün, kazıkların, çayırların ardında yıkımcıların zenginleştirdiği zeminde kökleri derine eğildi. Yayıldılar, hızla boyattılar, bol bol yaprak verdiler. Kökleriyle dallarıyla borç ödeyip ödedikçe çoğaldılar. Çölde bir vaha ancak çölün altında kalanı, akanı, görünmeyeni dize dize getirerek ve tüketerek mümkün oldu. Uçuşan tohumlar kıyıdan içeri doğru sızdılar. Yeni bir doğa kurmak üzere yayıldılar ve hala bizimleler. Çam, akasya, ılgın, karakavak ve diğer tatbikat müttefikleri. Kaç neslin zihnindeki doğa imgesinin bir parçası oldu? Evvelce yaptığımız araştırma sırasında tespit etmiş bulunduğumuz bazı ölçüler şunlardır. 3 kişilik bir ekip her 5 metrede bir 20 santim çapında meşe babaları dikmek ve aralarına 3 sıra dikenli tel çekmek suretiyle 8 saatte 600 metre uzunlukta sınır çiti inşa edebilmişlerdir. Gene 3 kişilik bir ekip 120 çarpı 10 çarpı 1,5 santimetre ebatındaki tahtalarla 8 saatte 140 metre uzunlukta ön eksibe perdesi tesis edebilmişlerdir. Gene 3 kişilik bir ekip, sathi kum hareketlerini önleme maksadıyla kumulda hakim rüzgar istikametine dik ve kazıklar arasına dal örmek suretiyle yapılan birbirlerine paralel çitlerden 8 saatte 15-18 metre uzunlukta çit örebilmişlerdir. Yaptığımız tespitlerde bir işçi çukur yerleri belli edilmiş bir kumul sahasında saatte 50-60 çukur açabilmektedir. 2 kişilik bir dikim ekibi çeşitli yaşlarda fidanlardan bir saatte 140-150 adet fidan dikebilmektedir. Genel manada olduğu gibi kumul ağaçlandırılmalarında da dikim ekime tercih edilmektedir. Kumul ağaçlandırmalarında eskiden dikimde de bazı başarısızlıklarla karşılaşılmışsa da edinilen tecrübelerden sonra artık bu nevi başarısızlıklar kolaylıkla önlenir olmuştur. Özel tekniğine riayet edildiği takdirde kumulların tespiti ve ağaçlandırılması başarı ile neticelenmektedir. Takribi 21.611 hektar Akdeniz sahillerinde, 7.341 hektar Karadeniz sahillerinde. Bu hesapla kaç yıl sürer kliniğin deneyeceğim? Bu bir matematik problemi. Sahillerdeki kumul tespit çalışmaları özellikle de 1950 ve 60'lı yıllarda gerçekleşiyor. İbrahim Bey de bu çalışmaların bir parçası. Yine bu yıllarda yapılan okuduğumuz çalışma 1972 yılında bir seri öncesi ve sonrası imajıyla yayınlanıyor. Islah edilen kumullarda yeşeren ormanlar, çalılar tespit çalışmalarının başarılı sonuçları olarak yayında sunuluyor. Kıyıda canavar çoktan zapt edildi. O da artık borca tabi, verimli. Peki ya sonrası? 1972 yılında seyahat ajantaları ve seyahat ajantaları birliği kanunu kabul ediliyor. 1982 yılında kabul edilen turizm teşvik kanunu ile potansiyel turizm alanlarında yapılacak yatırımlar teşvik ediliyor. Borçlulardan beklenen tahsilatların ağırlığı artıyor. Sabitlenen ön eksibenin üzerinde oteller,
Plajlar yükseliyor. Çayırların ardında büyüyen ormanlar arasında golf sahaları kuruluyor. Ağaçlar geniş bahçeli villalara gölge oluyor. Müttefik tohumlar büyüyüp çoğalıyor, sahilin ötesine yayılıyor. Onları artık iç yerlerde de görmek mümkün. Islah edilen, zenginleştirilen toprak daha fazla borç ödemek üzere mahsulle, serayla örtülüyor. Çayırlar üzerine asfalt dökülüyor. Kumları uçuran rüzgar, insan taşıyan metal kuşların kanatlarına çarpıyor. Canavar cansız, geçmişe ait bir hatıraya dönüşüyor.